Bulut teknolojisi ve sanallaştırma sistemleri. İşlemci ve RAM gücü yüksek sunucuların çıkmasıyla birlikte sanallaştırma teknolojileri de paralel olarak gelişme göstermiştir. Web sitelerini barındırma işleri haricinde kişisel bilgisayarlarımızda bile işletim sistemleri denerken, yazılım kodlaması yaparken bu teknolojileri kullanmaktayız. Basit bir dille anlatmak gerekirse, bulut teknolojisi, yüksek işlemci ve RAM gücüne sahip bilgisayarların bölümlenerek ayrı işletim sistemleri kurulup bir nevi fiziksel bilgisayar gibi kullanılmasıdır. Bulut teknolojisinin en büyük getirisi maliyetidir. Yani bir kiralık sunucu ya da yüksek işlemci RAM hızlarına sahip bir bilgisayarı satın almak yerine bölümlenmiş halini almak kullanıcılara daha cazip bir seçenek olmuştur. Peki bulut teknolojisi nedir? Bulut teknolojisi en yalın haliyle hiçbir kurulum gerektirmeyen web tabanlı uygulamalar ile işlemsel olarak kolaylık sunan online depolama hizmetidir. İnternet üzerinde barındırdığımız tüm uygulama, program ve verilerimizin sanal bir makine üzerinde, yani en çok kullanılan adıyla bulutta depolanmasıyla birlikte internete bağlı olduğumuz cihazımızda her lokasyonda bu bilgilere göre, programlara ve verilere göre kolaylıkla ulaşım sağlayabildiğimiz hizmetin tümüne bulut teknolojisi, yani cloud adı verilmektedir. Kullanıcılara iş ve günlük yaşamlarında kolaylık sağlayan ve donanımsal engellerden de kurtaran bulut tabanlı hizmetler hayatımıza gireli yaklaşık 3 yıl oldu ve online yaşamın vazgeçilmez öğelerinden birisi haline geldi. Buluta erken adapte oluşumuzu, günlük hayatı kolaylaştırdığını belirtmemizden ötürü incelersek, birçok uygulama marketinde Google Play, Apple Store gibi birçok platformda bulut paylaşım uygulamaları yer alıyor. Bulut bilişim ne gibi faydalar sağlar? Bulut bilişimin var olmadığı zamandan bu zamana konuşacak olursak, önceden verilerimizi 2,5 ya da 3,5 inçlik hard diskler üzerinde backup yaparak işlemlerimizi yürütüyorduk. Bireysel anlamda verilerimiz gigabayt olarak yer tutsa dahi yüksek rakamlar üzerinden veriler depoluyoruz. Bir de bunları kurumsal firmalar, holdingler için düşünecek olursak, akıl almayacak boyutlarda dosya boyutları ile yedekleme yaparak verilerin saklanması sağlanıyor. İşte bu kadar büyük dosya boyutlarında imdadımıza bulut teknolojisi yetişiyor. Bize fiziksel anlamda kullanılan hard disklerden daha fazla depolama alanı, hızlı veri transferi ve bu yedekleme üzerine maliyet tasarrufu yapabilme gibi bir takım olanaklar sağlıyor. Büyük şirketler için düşünecek olursak, büyük bir iş yükünün bulut teknolojisi sayesinde hafiflediğini söyleyebiliriz. Bulut teknolojisi ilk ne zaman doğdu? Bulut bilişimin fikrinin temelleri 1950'li yıllarda atılmıştır. İnternet devlerinden olan Amazon, veri merkezlerini modernize ederek bulut bilişimin gelişmesine anahtar bir rol oynayarak ilk gerçek bulut bilişim hizmeti olan Amazon S3'ün 2006'da yılında hizmete girmesini sağladı. 2008 ortalarına gelindiğinde Gartner danışmanlık ve araştırma şirketi, bulut bilişimi bilgi teknolojileri hizmeti sektöründe hem kullanıcılar hem de tedarikçiler arasındaki ilişkiyi değiştirebilecek potansiyeli işaret etti. 2008 yılından bu yana dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Son birkaç yıldır ülkemizde yaygınlaşan bu teknoloji oldukça hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bulut teknolojisinin çeşitleri. 4 ayrı çeşidiyle karşımıza çıkan bu teknoloji farklı alanlarda, farklı biçimlerde kullanılmaya olanak sağlıyor. Public Cloud, genel bulut. İnternet üzerindeki sunucular ile kurulan bir bulut teknolojisi, küçük ve orta ölçekli şirketlerde kullandığınız kadar ödeme yapılan bu modele örnek olarak elektronik postalar gösterilebilir. Private Cloud, özel bulut. Bilgileri önemli olan büyük şirketlerin tercih ettiği bir bulut teknolojisidir. Tüm bilgiler kurucunun elinin altındadır ve erişimin güvenliği ve gizliliği yüksektir. Microsoft bunu size Hyper-V ve System Center ürün ailesi yardımıyla sağlamaktadır. Hibrit Cloud, melez bulut.
Public ve Private Cloud'un birleşiminden ortaya çıkan bulut teknolojisidir. Şirketlerin hacmine göre birleşim oranlarında farklılıklar görülebiliyor. Community Cloud, topluluk bulut. Birkaç şirket ile ortak kullanılan hizmetleri barındıran bulut teknolojisidir. Topluluk üyeleriyle uygulama ve verilere erişebilmektedir. Sanallaştırma teknolojisi çeşitleri. Peki günümüzde ne tür sanallaştırmalar mevcut? Bunları başlıklar halinde toplayacak olursak, Session Virtualization, oturum sanallaştırma, Desktop Virtualization, masaüstü sanallaştırma, Server Virtualization, sunucu sanallaştırma, Application Virtualization, uygulama sanallaştırma, User State Virtualization, Folder Redirection Offline Files. VMware sanallaştırma yazılımları üreten bir firmadır. 1998'de kurulmuş olan şirket Palo Alto, Kaliforniya merkezlidir. Hisselerinin çoğunluğu AMC Corporation şirketine aittir. VMware'ın masaüstü yazılımı Microsoft Windows, Linux ve macOS X'te üzerinde çalışmaktadır. Bare Metal doğrudan donanım üzerinde çalışan hypervisor tabanlı bir tasarımdır. Sunucu yazılımlarında VMware SAX, VMware SAXC, VMware Server, Cloud yönetim yazılımlarının yanı sıra diğer yazılım ürünleri de mevcuttur. Sun, Oracle'ın VirtualBox ve Strix'in XenApp ve XenServer vesaire gibi ve paralel firmasının sanal teknolojisi vesaire bulunmaktadır. Tabi bunların çeşitleri de internette yazmaktadır arkadaşlar. En yaygın olanları da bunlardır.